Tel Elektro Erozyon. Tel kesme elektrik deşarjlı işleme, iş parçası ile takım arasındaki kıvılcım erozyonuna dayalı, iyi bilinen geleneksel olmayan bir işleme sürecidir. Bu işlem, diğer herhangi bir işlemiyle oluşturulamayan sert malzemeleri ve karmaşık şekilleri kesebilir. Mekanik sanayinin gelişmesiyle birlikte yüksek sertlik, tokluk ve darbe dayanımına sahip alaşımlı malzemelere olan talepler artmaktadır. Bununla birlikte, bu malzemelerin geleneksel işleme yöntemleriyle işlenmesi zordur. Bu nedenle elektrolitik taşlama, süpersonik işleme ve elektrik boşaltmalı işleme dahil olmak üzere geleneksel olmayan işleme yöntemleri uygulanmaktadır. Elektrot olarak ince bir tel ile tel edeme işlemi, malzemeleri kesmek için elektrik enerjisini termal enerjiye dönüştürür. Tel kesme elektrik deşarjlı işleme, iyi bilinen geleneksel olmayan bir işleme işlemidir. İş parçası ve alet arasında üretilen termal elektrik enerjisine dayanan bir kıvılcım aşındırma işlemidir. Bu işlem, diğer herhangi bir işlemiyle oluşturulamayan sert malzemeleri ve karmaşık şekilleri kesebilir. Yetenekleri ve özel bir alet şekli olmaması nedeniyle popülerdir. Bu işlemde alet, genellikle çinko ve bakır alaşımı olan ve kolayca bulunabilen pirinçten yapılmış bir teldir. Paslanmaz çelik, dövülebilirlik, süneklik ve korozyon direnci özelliklerinden dolayı endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Tel Erozyon, son 30 yılın en hızlı büyüyen üretim teknolojilerinden biri olmuştur. Basit bir aletle, yani tel elektrotla, bir CNC tel EDM makinesi, neredeyse tüm 3 boyutlu karmaşık parçaları önemli bir hızla üretebilir. Ayrıca yöntem, sert alaşımlar, PCD, CBN ve silikon levha 1, 2, 3 dahil olmak üzere çok çeşitli çalışma malzemelerine uygulanabilir. Termal erozyon teorisine dayanan bu model, boyutu ve yoğunluğu zamana bağlı olan yarı sonsuz bir katı üzerinde bir ısı kaynağı olarak deiyonize sudaki bir elektrik boşalmasının iş parçası üzerindeki termal etkisini açıklar. Bu model özellikle yüksek akım genliğine sahip şon deşarjları için çok uygundur. Bu deşarjlar için, anodik nokta yaklaşık olarak plazma kanalının enine kesitinin boyutunu takip eder ve anot ısınması esas olarak hızlandırılmış elektronların etkisinden dolayı meydana gelir. Tel hareketi. Tel ilerleme. Kalınlık. Boşluk. Malzemelerin işlem parametrelerinin işleme üzerindeki etkisinin araştırılması çok önemli bir adımdır. Makinenin metalurjik özellikleri ve verimliliği, işleme süreci parametrelerine bağlıdır. Bu nedenle proses parametrelerinin optimizasyonu çok önemlidir. Geleneksel olmayan imal usullerinden biri olan tel elektro erozyon yöntemi karmaşık profilli iletken parçaların çok küçük hassasiyetle işlenebilmesini mümkün kılmaktadır. Tel elektrot. Tel ilerleme çarkı. Üst nozul. Alt nozul. Tel kılavuzu. Darbe öneratörü. DiElektrik kaynağı. İş parçası. Tel sarma çarkı. Tel elektro erozyon yöntemi, bir telin üzerinden yüksek yoğunlukta akım geçirilerek yapılan kesme yöntemidir. Cut all kinds of shapes
with Wire-EDM. This is a spool of wire that we use. It's brass, and you can envision this here, wire. It's like a precision bandsaw, and we can cut up to 45 degrees. Anything that is electrically conductive, even tungsten carbide, hastelloy, Inconel, all kinds of exotic metals, if it conducts electricity, we can cut with wire. And wire comes into 1,000s up to 14,000s. We go generally about up to 4,000s. And with accuracies up to plus or minus 1/10 of a thousand. Now an average hair thickness is 2.5 thousandths. And if you can slice that hair 25 times, that's how close we can cut with Wire-EDM. This is another Wire-EDM machine, and here you can see the wire coming in from the back of the machine. It goes up in these rollers, and it comes down into here, and then it goes through the diamond guide. And here's a part in the machine where we're cutting out the keyway. There's a keyway in here that was already cut out. And this machine also, and most of the machines are that way, this is an automatic wire feed system. And many of our machines do have this. And this will automatically cut the wire, and the wire goes back and gets chopped up, and then the machine moves over and it will automatically rethread. And one of the advantages of this automatic wire feed is that we can have the cavity here filled with parts and would automatically rethread at each section wherever we program this machine. This is another one of our EDM machines here, and this is one of our large ones, to give you a little idea of the size of it. And this machine can cut up to 26 inches submersed. This machine, from here to here, is 26 inches deep, and it's filled with deionized water. It's submersible. And we have a part over here that's for the oil field, and we're cutting a taper in here, and it's a circle on the bottom, and like a little shape cut out over here, and this is the shaft. I'd like to talk about our showpiece that we have over here. And this is an eagle, as you can see right over here, and here's Texas. And this would be impossible to machine with conventional machining. Just look at the detail on this eagle and the arrows over here. And then look at the lettering here, reliable EDM. Notice the thin lines that we cut out. And remember, Wire-EDM is like a precision bandsaw. Now look at Texas down over here. And there you see the R that we cut out. We left it on there. And then our website. It's all done with Wire-EDM. I have in my hand a test specimen that we're going to put into this EDM machine to give you an example of how Wire-EDM cuts. You're going to see the sparking taking place. But there's a lot more to this. We're going to go into details in other videos, how Wire-EDM works, and also the amazing capabilities of this system. Now we have the test piece mounted in the machine over here. But I want to stress, this is not the normal way we do our cutting. I have in my hand a flush cup. Usually what we want is the flush cup riding along the bottom. This makes it a much more efficient operation. And also on the top. We're just doing this so you can see the sparking taking place. Now we're filling the tank with water. This is the ionized fluid. Later on we'll explain more about what this water, how it works. The wire has to be surrounded by water for it to cut. The water acts like a resistor. Now we see the spark erosion taking place, and it's cutting. Sparks jump from the wire to the workpiece, and there's always a gap. Later on we'll go in much more detail what actually happens within that cavity. It is spark erosion. The sparks are eroding the metal particles, and then the filter system removes the eroded particles. Now I'm going to turn the flush on, and this is what we would normally have, but then you can't see the sparking so good. Look at the sparks now, it's cutting into that edge. There you can see the full length of that wire now cutting into that edge. We just took this test piece out of the machine, and you saw the spark erosion taking place.
Now I want you to look at this scene where we're going to be skim cutting this entire piece. One of the questions is with the wire, what happens to it? How many times do you use it? We only use the wire one time. And at the back of the machine, we chop up the wire into tiny little pieces. And so we have these choppers that are in the back there, and then we sell it for scrap. This is not gold. This is just Tel Elektro Erozyon yönteminin işleme özellikleri. Tel kesme elektrik deşarj makinesi, sert malzemeyi kesmek için bir kıvılcım aşındırma işlemidir. Bunun için malzeme iletken olmalıdır. Elektrot olarak 0,05 ile 0,3 mm çapındaki pirinç, bakır, tungsten ve molibden teli deyonize su ile birlikte, elektrik kıvılcımlarından gelen ısıyı kullanarak telin metali kesmesine olanak tanır. İş parçası ile tel elektrot arasındaki boşluk mikroişlemci yardımıyla kontrol edilir ve 0,025 ile 0,05 mm arasında tutulur. Metal hareketli elektrot yardımı ile uzaklaştırılır ve uzaklaştırılan metal dielektrik yardımıyla yıkanarak temizlenir. Redim'nin kendine has özellikleri nedeniyle karmaşık ve hassas şekilli malzemeler bu teknikle işlenebilir. Electric discharge machining wire cut or EDM wire cut is the thermoelectric process to cut the conductive material using a series of sparks between the wire and the material. The working principle of the EDM wire cut is to give the pulsating DC current discharge between the wire and the material submerged in the dielectric fluid. When the gap between the wire and the material is small enough, the sparks is produced, heated, eroded and create a microcrater on the material surface. The sparks occur rapidly and the microcraters being produced will cut the material in the line of the wire. This is the animation of the EDM wire cut process.
Tel Elektro Erozyon ile işleme mekaniği. Tel elektrik deşarjlı işleme, ana akım işleme süreçleri tarafından işlenmesi çok zor olan keskin kenarları olan, değişen sertlikteki veya karmaşık şekillerdeki parçaları hassas bir şekilde işleyebilen özel bir termal işleme işlemidir. VEDM işleminin bu pratik teknolojisi, yaygın olarak kabul edilen temassız malzeme çıkarma tekniğini kullanan geleneksel EDM kıvılcımlama fenomenine dayanmaktadır. Sürecin başlangıcından bu yana, VEDM, alet ve kalıp yapmanın basit bir yolundan, en yüksek derecede boyutsal doğruluk ve yüzey kalitesi ile mikro ölçekli parçalar üretmenin en iyi alternatifi haline geldi. İşleme alanı. Tel Elektrot ilerleme sistemi. Pirinç tel elektrot. Mikro yapılı kalıp çekirdeği. Tel Elektro Erozyon yönteminin işleme prensibi. Medmenin malzeme kaldırma mekanizması, elektrik deşarjları, kıvılcımlar tarafından üretilen erozyon etkisini içeren geleneksel EDM işlemine çok benzer. Meddemede malzeme, iş parçası ile sürekli olarak işleme bölgesine beslenen bir dielektrik sıvı akışıyla ayrılan tel arasında meydana gelen bir dizi ayrı kıvılcım tarafından iş parçasından aşınır. Bununla birlikte, günümüzün MEDM işlemi, genel olarak dielektrik sıvı ile dolu bir tanka tamamen daldırılmış iş parçaları üzerinde gerçekleştirilir. Böyle bir batık MEDM yöntemi, özellikle iş parçasının değişen kalınlıklara sahip olduğu durumlarda, sıcaklık stabilizasyonunu ve verimli yıkamayı destekler. MEDM işlemi, katot ve anot arasında bir plazma kanalı oluşturan elektrik enerjisini kullanır. Tel erozyon ile gerçekleşen iyi bir kesim işlemi, temel olarak aşağıdaki özelliklere ihtiyaç duyar. Tel erozyon süreci. İlerleme hareketi eksenleri. Tel besleme makarası. Tel elektrot. İş. Dielektrik akışkan akışı. Kesme yolu. Tel sarma makarası. A. Elektrot yüksek iletkenliğe sahip olmalıdır. B. İş parçası elektrik iletkenlik özelliği taşımalıdır. Ayrıca malzemenin cinsi, iletkenlik derecesi ve kesme yüksekliği kesim işlemini etkileyen faktörlerdendir. C. DiElektrik sıvı yeterli yalıtkanlık derecesine sahip olmalı ve 18 derecede korunmalıdır. D. Ortam sıcaklığı 20 derece ve nem oranı %50 olmalıdır. Tel Elektro Erozyon tezgâhlarının donanımı.
elektrotermal metal çıkarma işlemi olan tel elektrik deşarj işleme, havacılık, nükleer ve otomotiv endüstrilerinde, işlenmesi zor çeşitli elektriksel iletken malzemelerde hassas, karmaşık ve düzensiz şekilleri işlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektrotun sürekli hareket eden elektriksel olarak iletken bir tel olduğu geleneksel elektrik deşarj işleme işleminin özel bir şeklidir. Hatalı şekiller üretme eğilimini azaltmak için mekanik bir cihaz kullanılarak gergin tutulur. İşleminde malzeme kaldırma mekanizması, dielektrik sıvıda tel alet ve iş parçası arasında hızlı, tekrarlayan ve ayrı kıvılcım deşarjları ile karmaşık bir erozyon etkisi içerir. İş parçası, dielektrik sıvı, tel çapı, makara, yarık, kıvılcım aralığı. Bu işlemde, malzeme telin önünde aşındığından ve takım ile iş parçası arasında herhangi bir nispi temas olmadığından, malzeme sertliği bu işlemle malzemelerin işlenmesi için sınırlayıcı bir faktör değildir ve ayrıca telde artık gerilme oluşumu da yoktur. Anyways, so how are these made? First, we select our steel. Next, we use the bandsaw to cut the steel block down to a manageable size. Once, then twice. Then we deburr the block to remove sharp edges and burrs. Next, we use the mill to square it up and bring it to size. We hand file any sharp edges. Next, we take it to the grinding room. A magnet holds the steel block on the table while the surface grinding machine is operating. A coolant is applied while grinding. Between grinds, we turn the magnet off and use the hose to wash away any steel particles. We then use our hole popper to make pilot holes so we can thread the EDM wire. The coolant is deionized water. A brass electrode burns 4 holes for the 4 puzzle pieces and 2 as backup. Next, we program the machine. Then we load the steel block into the EDM. We mostly use brass wire that's 10/1000ths of an inch thick. That's about 3 times the size of a human hair. For some projects, we use a wire that's 4/1000ths of an inch thick. The typical tolerance for a project like this is 1/10 of a thousandth of an inch. We fill the tank with deionized water so the liquid has 0 electrical current. The water is safe to touch, which is why we can put our camera lens underwater. After threading the wire, it creates an electrical arc that burns away any conductive material. The water flushes the material waste away, and the water is recycled. Despite this, the water gets very dirty within 5 minutes or so we can't see much after that point. After one piece comes out, we rethread the wire to cut the next piece, and so on. After about 2 hours of machining, the last piece comes out. We chop up the spent wire to be recycled. We put on the finishing touches using the manual surface grinder. We use this same process to make molds for parts we make in our plastic injection molding machines. For example, we mold our E4T cover and it needs to be so precise that this lens can be installed perfectly. Tel Elektro Erozyon yönteminin avantaj ve dezavantajları. İş parçasının sertliği önemli değildir. Titanyum, karbür alaşımları ve sertleştirilmiş çelikler gibi geleneksel yöntemlerle işlenemeyen malzemeler işlenebilir. İşleme esnasında düşük kuvvetler oluşur. Mikron ölçüsünde hassas kesim yapılabilir. İnce malzemelerde herhangi bir deformasyon ortaya çıkmaz. Az miktarda çapak oluşur.
Küçük tel çapları kullanılır. İşlenen malzemelerde küçük köşe radyüsleri elde edilebilir. Ortaya çıkan talaş ebatları 10 mikron civarında olduğundan talaş atımı problemi azdır. DiElektrik sıvısı olarak su kullanıldığından kıvılcım oluşumundan ortaya çıkabilecek yangın tehlikesi engellenir.
Dezavantajları: telin düşük talaş kaldırma hızına sahip olması ve kesici boyutunun sınırlı olması. İş parçasının kenarlarında çapak oluşmaz. Ancak birçok metalde yüzeyde ince ve sert bir tabaka oluşur. Bu da parçanın kullanma yerine göre avantaj veya dezavantaj oluşturabilir. Parça oda sıcaklığında gevrekleşmeye meyilli ise, termal gerilmeler sonucu yüzeyinde kılcal çatlaklar oluşabilir. Bunun giderilebilmesi için işleme sonrasında diğer finish işlemleri uygulanmalıdır. Kesim hızı düşüktür, bu yüzden yumuşak çeliklerin işlenmesinde konvansiyonel makineler daha etkili olabilir. DiElektrik sıvısı olarak su kullanıldığından iş parçasının paslanmaması için özen gösterilmelidir. Geleneksel makinelerle karşılaştırıldığında sarf malzeme maliyeti daha fazladır. Tel Elektro Erozyon yönteminin uygulama alanları. Modern takımlama uygulamalarında kullanılan çeşitli malzemelerin işlenmesinde geniş çapta kabul görmektedir. Bazı çalışmalar, silikon ve sinterlenmiş karbürden yapılmış sıkıştırma kalıplarının işlenmesinde Mekaniğinin işleme performansını araştırdı. Seramiklerin hassas formda öğütülmesi için kullanılan dönen bir metal bağlı elmas çarkın giydirilmesi için silindirik medim kullanmanın fizibilitesi de incelenmiştir. Küçük manyetik parçalar gerektiren minyatür sistemlerde kullanılan kalıcı infeb ve yumuşak, MnZn ferrit manyetik malzemelerin medmsi lazer kesim işlemi ile karşılaştırılarak çalışılmıştır. Paslanmaz çelik, nitronik östentik paslanmaz, berilyum bakır ve titanyum gibi çeşitli metaller kullanarak yüksek en boy oranlı mezo ölçekli bir parçayı işlemek için kullanılan mikromedmenin işleme performansını araştırmak için bir çalışmada yapılmıştır. Süreci ayrıca gelişmiş seramiklerin işlenmesi için en umut verici alternatiflerden biri olarak gelişti. Yaygın olarak elmas taşlama ile işlenen gelişmiş seramiklerin etkisi hakkında bir literatür araştırması ayrıca, EDM ve VEDM kullanarak bor karbür ve silikon infiltre silisyum karbür işlemenin fizibilitesini incelediler.
Farklı talaş kaldırma işlemleri arasında VEDM, modern kompozit malzemelerin işlenmesinde etkili ve ekonomik bir araç olarak kabul edilir. Metal matrisli kompozitlerin, karbon fiberin ve güçlendirilmiş sıvı kristal polimer kompozitlerin işlenmesinde VEDM ve lazer kesim arasında birkaç karşılaştırmalı çalışma yapılmıştır. Tel Erozyon tezgâhının kısımları. Tel Erozyon tezgâhının üniteleri ve bu ünitelerin fonksiyonları açıklanacaktır. Bir kontrol ünitesi. 2 ana gövde. 3 filtreler. 4 tel toplama ünitesi. 5 regülatör ünitesi ve hava filtresi. 6 hidrolik güç ünitesi ve soğutucu ünite. 7 deşarj. Already half up. Be able to see it. Not going to start sparking it. You got to turn it on. No.
Kontrol ünitesi. Makine tarafından yapılacak olan operasyonların programlandığı ve makine ayarlarının yapıldığı üzerinde bulunan tuşlar ve klavye yardımıyla kontrol edildiği kısımdır. With this screen, Jack, what have we got here? So this is a basic edge finding routine, which is used for if you're just finding a single edge on the part. It's got edging direction, which is displayed there, which way you want to go, and a reverse distance if you need that. Okay, and then all touch screen. Let's go on to the second screen here, the whole centre. Yeah. So the whole centre, as it's pretty basic, but it's very useful with if you've got a pot slot. If you're finding a centre with a hole slot in it, you can rotate the axes to allow for to find the hole. And then with the centre in direction, that's where you're going to be moving to, is it? Yes. Okay, or moving from and to. Yes. And then you've got your rough positioning. What's it? Rough positioning speed. So that's how fast you rotate. Yeah. So that rough positioning is for more accurate holes when you've really tied up to microns. And then you've got the other option of rapid, which travels a lot faster when accuracy isn't quite as important. Okay, and then the others, threading the wire, setting the finish and cycle start. So it's almost like a canned cycle there, it's talked through. Let's look at slot width. Yeah. So you've got 4 options again with 1, 2 and 3, and just depending on which direction you want it to be on. So you're pretty much putting in your edge direction, you're putting in your slot width, the speed to get to that position, same again, same process. Yes, all very intuitive on the screen. Let's sort of skip forward here. What about things like hole parallelism? So that's for finding, if you've got 2 holes in a workpiece for alignment, you can find one, centre find on that, find the other, centre find on that, and use that to rotate the axes around. Okay, and then circle diameter? So if you've got to find the external of a circle, if you're working on the outside, use that. And one of the things that you mentioned to me is the graphical side of this and how that assists you. Is there anything you can show us here? So this is the graphics for a program just to cut out some soft jaws for one of the jobs we've got on milling. So that then this displays the graphics there. And what does that do? That fills you with confidence that you know that what you've programmed is right? Yes, it does. It makes the life a lot easier when you want to say, hang on, it's not doing what I want it to do. And it will tell you where in the program with certain things if it's wrong. Yeah. What about the diagnostic side of the machine? Making sure that everything is working how it should? Right, so it's got a very user-friendly maintenance page which tells you the service life of all the items in there, and you've got your regular services, which is all your other parts of the machine, so your die guides and your other parts. Okay, and then does this go beyond this as well? It's got the filter life, so this is a very, very low hours machine, so it's... And you see consumable life and stuff like that. Do you use those features? Yes, we do. They're very useful and accurate with how long parts will last. Right, okay, and then what's auto wire feed diagnose? That is telling us where, if we're having a wire break, where it's breaking, which is very useful if you're thinking... Why is that useful? If you've got a wire break at a certain point in the program, is it breaking on the material if there's a hard spot on it, for example? And what about the AI on this machine? The AI is very useful. It generates all the cutting parameters for the machine when you want to cut. Okay, can you show us that on here? So this is the home screen of it. And now I notice here at the top you've got wire, 0.25 and brass. Does it have its own database of materials and dimensions? Yeah, it does. It's got many options. This machine will cut from 0.1 to 0.3 wire. It tells it for if you're using hard or soft brass. And it works out all the feeds and speeds, the appropriate machining or cutting data. Yes, it does. So taking all this into account, I know we've had a very, very quick demonstration, but how easy has all this been to pick up? How much easier does it make your life here when you're programming and operating these machines? And how reassured are you as a result of this that you're not going to make mistakes? Oh, I find it very easy, and it's been very easy to pick up with how coming into the wire EDM from a milling background, it's helped a lot when you're not quite exactly sure of what you're doing when you're first. Ana gövde. Tel erozyon makinesinin ana gövdesini oluşturur. Ana gövde üzerinde kesim ünitesi, iş parçası bağlama tablası, kesim havuzu, emniyet switchleri ve benzeri kısımlar bulunur.
CNT engineers presenting medium-speed recirculating wire, CNC wire EDM machine. Electrifying change is hitting the EDM market thanks to the new Mitsubishi MV Series wire EDM machines. With game-changing, all-encompassing engineering improvements, many of which are industry firsts, these machines deliver productivity and performance like never before. At Mitsubishi, we are always looking to improve. We always find it within ourselves to compare and make things better from our previous generation. So with the new MV series, we look to some of the items from the previous generation, what we can put in and make it better for our customers.
The machine construction itself offers significant improvements. On the MV series with the T-casting, you have both the X and Y axes mounted directly to a set of ways on that base casting. So the table moves right and left on that set of ways. The column moves in and out in the Y-axis on that separate set of ways. This style of direct access mounting removes the squareness and repeatability issues that come with stack table design, providing higher rigidity and smoother movement for more reliable and precise cutting. The MV1200 machines are also twice as heavy as previous models and offer a hardened stainless steel table and larger travel size without a significant increase in machine footprint for larger submerged cutting capabilities. Mitsubishi EDM revolutionizes the industry with the MV's new cylindrical drive technology. The round magnetic shaft of the linear shaft motor creates a 360-degree magnetic flux for a revolutionary no-contact design. One of the negatives on a flat plate system is obviously the magnets are rather large. It takes special construction in the machine casting in order to mount this thing. With a linear shaft design, we've actually taken those permanent magnets and turned them into like little buttons and lined them up end to end inside of a stainless steel tube. So now we've got a shaft that basically replaces the ball screw. And when you put the energy through that, that pulls itself along from magnetic field to magnetic field. The new design prevents any other issues associated with traditional linear drive systems, which trap heat behind the iron back plate on the magnetic mount and are susceptible to metallic shop dust interference. Other advantages of the cylindrical drive motor include higher speed precision, no lubrication or adjustment, simple setup, reduced noise, no cogging, and the ability to use commercially available servo drivers. And by eliminating ball screws, we eliminate wear, backlash, and pitch error compensation, and thus the need for eventual replacement and the downtime it creates. The new MV servo control system uses a fiber optic optical drive system with 4 times the communication speed for improved reaction time and accuracy. The Advanced Plus uses an optical drive system. So instead of having hard wires running through everything, it's all running on fiber optics. The digital matrix sensor and V350 Type 5 generator specifically shapes the pulse to minimize electrode wear and decrease wire vibration. With the digitally shaped spark and the speed of the control, they've actually been able to reduce the electrode wear on the wire, thus resulting in the ability to slow the wire speed down. We've seen as much as a 60% reduction in electrode wear, which means a 60% reduction in wire cost to cut apart with no degradation in part accuracy or surface finish. This, combined with a substantial decrease in power consumption, can lead to a more than 40% reduction in overall operating costs. A new auto threader design delivers improved threading capabilities. Upper rollers now travel with the Z-axis, creating a constant distance to the upper guide. This allows for nearly 14 inches of annealed wire length, reducing the wire curl ratio to 10% or less, improving threading reliability on tall parts. The insertion method can be set to match the workpiece shape, and operators can now thread without the jet stream on, to get closer to the workpiece or machine smaller parts. Finally, a new head design features a flat plate power feeder, making it easier to index during operations. Without the need to open doors or rotate the carbide or reline wire, shops can realize significant time savings. So from the previous version machine, it would probably take a good 10 minutes or so to index power feeders. Here you can do it in about a minute per head. The MV series is not just a linear machine, it also provides lower operating costs, reduction in cycle times, and up to a 30% finer finish than previous models. Filtreler. Makinede kesim esnasında ortaya çıkan pislik ve tozların DiElektrik sıvısından temizlenmesi ve performansın istenen seviyelerde tutulması amacı ile filtreler kullanılır.
optimum internal filter design. The OMF series has two distinguishing features. The first is ultra-high efficiency. Thanks to the OMF series special fine filter paper, you can get clean water immediately after starting processing. Furthermore, in the operation of wire electrical discharge machining, OMF's ultra-high efficiency provides improved surface roughness of fabricating materials, prevention of secondary discharge, longer life of ion exchange resin, and higher transparency in the clean tank. As you can see, with other conventional filters with coarse mesh, metal chips easily choke the filter and flow outside of the filter. But the OMF series is made of a special fine filter paper, which catches metal chips on the surface of the filter, making it hard for metal chips to enter inside the paper, causing blockage or clogging to occur. When you compare the used filter papers of the OMF with conventional products, it's plain to see how much cleaner the OMF series is. As you can always get a clean filtrate, highly accurate electrical discharge machining is possible. The second feature of the OMF series is longer life. The OMF series has longer life due to a unique pleating structure and surface filtration mechanism that brings clean water for wire electrical discharge machining. This means that by using the OMF series, running cost can be reduced. Our test results show the OMF has about a 30% longer life compared with conventional filters. The OMF series comes in a wide variety of filter types. They provide suitable filtering solutions for various wire electrical discharge machines. Tel Toplama Ünitesi. Makinenin bu kısmında kesim yapmış olan hurda tel malzeme otomatik çekici vasıtası ile toplanır. Tel Erozyon makinelerinde tel malzeme kesim esnasında deformasyona uğrayıp özelliğini yitirir. Bu nedenle bir defa kullanıldıktan sonra hurda olarak toplanır. For reduced cycle times and continuous unmanned production, RoboCut is equipped with cutting-edge wire feed technology. Fanuc's unique AWF2 automatic wire feed technology provides fast, reliable automatic wire feed in just 10 seconds. Wires are cut electrically, leaving a pointed end that is absolutely straight and burr-free, even on soft wire. Aided by a jet of water, wire feeding is foolproof and very fast. For easy maintenance and maximum reliability, the feeding mechanism comprises minimal components. Regülatör ünitesi ve hava filtresi. Kesim esnasında üzerinde bulunan basınç ayar valfi ile hava basıncını düzenleyerek hava basıncını kontrol altında tutar. Hava filtresi tozları tutarak soğutmanın istenen seviyelerde tutulmasına yardımcı olur. Hidrolik güç ünitesi ve soğutucu ünite. Makine tabla ve kafa hareketlerinin tahrik edildiği kısımdır. Soğutma ünitesi sürekli dolaşım yapan hidrolik akışkanı soğutur. Deşarj. Deşarj için gerekli durumlar.
İş parçasının elektrik iletkenliği olmalıdır. Deşarj sıvı içinde oluşmalıdır. Deşarj ardışık olarak oluşturulmalıdır. Uygulanan voltaj, on-time, akım ve off-time kontrol edilmelidir. İş parçası ve elektrot arasındaki aralık kontrol edilmelidir. İşleme performansı. Tel Erozyon teknolojisinde makine performansı 3 faktör tarafından etkilenmektedir. 1. Kesim hızı. 2. İşleme hassasiyeti. 3. Yüzey pürüzlülüğü. Kesim hızı. Kesim hızı arttıkça kılavuzlardan başlayarak iş parçasının ortasına doğru artan bir şişme meydana gelmeye başlar. Çoklu kesim yapılsa dahi oluşan şişme engellenemez. Bunun sebepleri: tel, oluşan ilk şekle uyar. Ark, teli malzemeden itmeye çalışır. Bu nedenlerle yüksek kesim hızı ve kesim hassasiyetini aynı anda elde etmek mümkün değildir. Optimum kesim hızı hassasiyet ilişkisini tayin ederek en uygun değerleri seçiniz. Kesim hızı limiti, yüksek kesim hızına ulaşmak için yüksek deşarj gücü tekrarlanmalıdır. Kesim hızı eşittir. Deşarj başına düşen akım çarpı tekrar miktarı, o da eşittir. Kesim akımı. Eğer yüksek kesim akımı verilirse kesim hızı artar. Ancak yüksek kesim akımı tel elektrodun ısınmasına neden olur ve bunun neticesinde telin çekme dayanımı azalır. Tel sürekli gerilim altında olduğundan ilerlemesi doğrusaldır. Isı neticesinde telin çekme dayanımı tel geriliminin altına düştüğünde tel kopar. Kesim hızına etki eden faktörler. 1. Tel elektrodu. 2. Kesim gücü. 3. DiElektrik sıvısı ve basıncı. 4. İş parçası malzemesi, geometrisi ve kalınlığı.
Tel Elektrot. Üretimde kullanılan tellerin değişik türleri ve çeşitli üreticileri vardır. Tel Elektrot geleneksel işlemedeki kesici takım olarak düşünülebilir. Uygun kesim yapabilmek için uygun tel elektrot seçimi önemlidir. Deşarj esnasında iş parçasının yanı sıra tel elektrotta da aşınma oluşur ve tel çapı azalır. Tel sürekli akış halinde olduğundan çapı küçülmesine rağmen kopmadan ilerleyebilir. Tel elektrot malzemesinde bulunması gereken özellikler şunlardır. Düşük elektrik dayanımına sahip olmalıdır. Kolay deşarj oluşturmalıdır. Yüksek sıcaklıkta yüksek çekme dayanımına sahip olmalıdır. Uygun bir fiyatı olmalıdır. Tel elektrot türleri ve özellikleri. Pirinç tel, %65 ile 70 bakır ve %35 ile 30 kalaydan yapılır. Deşarj performansı ve çekme dayanımı oldukça iyi ve düşük fiyatlıdır. En yaygın olarak kullanılan elektrot türüdür. Alaşımlı pirinç tel, genellikle Ti, Al, Fe, Cr gibi malzemelerin alaşımlanmasıyla elde edilir. Yüksek sıcaklıkta yüksek çekme dayanımı vardır ve yüksek hızda işleme için kullanılır. Aynı zamanda alaşım malzemesi olarak bakır da kullanılmaktadır. Bu tür teller kaba işlemeler için uygundur ancak fiyatları oldukça yüksektir. Aynı zamanda otomatik tel geçirmedeki başarı oranları da bir miktar düşüktür. Birleştirilmiş tel, telin iç kısmına çekme dayanımını artırmak için yüksek çekme gerilimine sahip bir malzeme, dış kısmına ise deşarj özelliği iyi olan bir malzemenin birleştirilmesiyle elde edilir. Yüksek tansiyonun yanı sıra yüksek kesim hassasiyetinin istendiği özel uygulamalarda kullanılır. Fiyatı yüksek, otomatik tel geçirmedeki başarısı düşüktür. Özel tel, molibden ve tungsten teller yukarıdaki malzemelerden 2 ile 3 kat daha fazla çekme dayanımına sahiptir. Bu tür teller köşe radyüslerinin 0,05 mm'nin altında olduğu uygulamalarda kullanılır. Elektrik dayanımları ve kesim hızları yüksektir ancak oldukça pahalıdır. Tel Elektrot Çapı. Tel Elektrot Çapı istenilen minimum köşe radyüsüne göre tespit edilir. Kullanılacak tel çapı eşittir. İş parçası minimum radyüsü deşarj aralığı çarpı 2. Deşarj aralığı birinci kesimde 50 mikron, diğer kesimlerde 10 mikron civarındadır.
Kesim hızı, tel çapı ilişkisi. Tel çapı arttıkça kesim hızı artar. Bunun nedeni çap arttıkça çekme dayanımı artacağından daha yüksek deşarj akımının kullanılabilmesidir. Aynı zamanda tel yüzey alanı arttığından dielektrik sıvısının soğutma etkisi artar ki bu da yüksek kesim akımının verilmesine imkan tanır. Güç kaynağı, işleme esnasında verilebilen maksimum işleme akımı tel çapına göre değişir. 20 ile 30 amper maksimum tel çapı 0,25 mm. 40 ile 50 amper maksimum tel çapı 0,35 mm. Gap kontrolü, bu kontrol etkili ve kararlı deşarj oluşumunu sağlar. Jeneratör deşarj durumunu sürekli kontrol eder ve kuvvetli deşarj ortamında uygulanan enerjiyi azaltarak telin kopmasını engeller. DiElektrik sıvısı. DiElektrik sıvısı teli soğutan, işleme esnasında ortaya çıkan talaşı ortamdan uzaklaştıran ve hızı etkileyen önemli bir elemandır. Tel Erozyon tezgâhlarında DiElektrik sıvısı olarak su kullanılır. Telin ilerlemesi esnasında kestiği kanal genişliği tel çapından 50 ile 100 mikron fazladır. DiElektrik sıvısının bu aralıktan geçerek teli etkili bir şekilde soğutması için basınçlı su kullanılır. İş parçası ve nozul arasındaki mesafe suyun etkisini doğrudan etkiler. Bu mesafenin fazla olması soğutma sıvısının kesim bölgesinden uzaklaşmasına neden olur. Sonuç olarak sıvı kesim kanalına etki etmez, soğutma etkisi azalır ve ortaya çıkan dengesiz basınç değişimi sonucu meydana gelen vibrasyondan dolayı telin kopmasına ve hızın azalmasına neden olur. DiElektrik sıvısının soğutma etkisi. ...0,25 mm çaplı telle yüksek hızda işlemede, kesim akımıyla birlikte tel elektrodu yaklaşık 1000 kcal/saatlik bir ısı üretir. Dolayısıyla suyun sıcaklığı artar ve soğutma etkisi azalır. Bu nedenle dielektrik sıvısı soğutma ünitesinde soğutulur. Nozzle. İş parçası. İş parçası yüzeyi düz ve nozullar kapalı, soğutma etkisi yüksek, kesim hızı %100. Genelde, dielektrik sıvısı sıcaklığının düşük olması soğutma etkisini artırır ve daha fazla akım verilebilir, bu da kesim hızını artırır. Alt ya da üst nozullardan birisi açık, diğeri kapalı, soğutma etkisi normal, kesim hızı %75. Ancak bu sıcaklığın tezgah gövdesinin sıcaklığından düşük olması makinenin termal genleşmesine neden olur. Bu bakımdan bu sıcaklık gövde sıcaklığından düşük olmamalıdır. Alt ve üst nozullar açık, soğutma etkisi düşük, kesim hızı %45. Here's an example of the wire that we use. If you can imagine this as a very high precision bandsaw, we can even cut at an angle. As long as the material is electrically conductive, we can cut it using wire-EDM. The wire comes in different thicknesses, from less than 0.1 of a millimeter up to 0.3 of a millimeter. We hold 4 different sizes here in stock at our facility. The wire also comes in different finishes. Here is standard brass. We've also got coated wire. We use coated wire in situations where machining is particularly challenging. Bearing in mind, these machines are capable of machining through 450 millimeters thick hardened tool steel.
With a wire and a good quality machine, we're able to machine with tremendous accuracy using Wire-EDM. We're now going to look at the machine more closely and see the path the wire takes. So the wire travels from the spool through a series of rollers to control speed and tension, into the upper head where we have diamond guides, through the workpiece, into the lower head where there are also diamond guides, past the power feeders, and then the wire travels to the back of the machine where the rollers pull the wire through. Finally, through a chopper unit where the wire is cut into small pieces for disposal. All our machines have auto thread functions. This enables the machine to move the head to the correct position and then to self-thread through a start hole in the part automatically. The machine will then fill the tank with dielectric fluid. In this case, it's deionized water. And then it will start machining. At the end of the cut path, the machine will cut the wire and move to the next position. Rethread and then start machining again. If required, this enables us to put several parts in the machine and for it to run unattended. Now I'll show you the machine cutting a test piece. We've set this up in a non-standard way so that you're able to see the sparking taking place. Normally we would get the upper and the lower heads, the guides and the flushing cups closer together, which is better for both speed and accuracy. We're setting up this way just so that you can see the machining. Now we can see the sparks jumping across the deionized water from the wire to the workpiece and teeny particles being eroded and washed away. You can see the wire now cutting into the deeper part of the workpiece. Here's an example of some of the parts that we've cut using Wire-EDM. If you have any questions or want to find out more about Wire-EDM, please visit our website, send us an email,